Yani Türkiye'de olsa hani bize deseler ki böyle bir şey, araç çalındı ama başımıza kalacak diye düşünürüz yani, anladın mı? Burada öyle değilmiş ki abi, burada şerit takip sistemi var. Sonra öndeki araç takip sistemi var. Bilmiyorum nereye gidiyor bu ülkenin hali. Abi Türkiye'nin o yönünü seviyordum ya. Sokağın ortasına koy abi gitsin. Çok kral, tertemiz. Burada sıçan abi okulda. Park edecek yerin yoksa araba bile alamıyorsun yani. Selam millet. Direksiyon sağda görüyorsunuz değil mi? Acayip geliyor bana. Hala altışı var. Bugün çok acayip bir şey deneyeceğiz. Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Bugün araçla ilgili video çekeceğim için aracın içindeyim şu anda. Park edeceğim. Ondan sonra konuşacağız çok. Alım satım, araç alım satımla ilgili. Şimdi böyle A101 BİM tarzı bir tane markete gideceğim. Burada şey diyorlar onlara, kombin diyorlar. Kombinlerden bir tanesine gireceğim şimdi. Bir kahvemi alayım. Ondan sonra konuşalım. Tam aracı böyle park ettim. Bak görüyor musunuz? Arabanın ön tarafı gitti. Kaza yaptılar Japonya'da. Japon İnsan kanalına hoş geldiniz. Kendimi çok az görüyorum orada. Nasıl iyi görünüyor değil mi? Ekler aldım. Bizim Türk işi ekler burada da var. İçi soslu. Bildiğiniz ekler yani. 10 numara. Bunda tadı. Şimdi kaza oldu. Kaza için polis geldi büyük ihtimal. Ondan benim vizem var. Sıkıntı yok. Hem sizinle yemek yiyeceğim. Yani tatlı, atıştırmalı. Hem de bu arkamda gördüğünüz araçla ilgili bilgi vereceğim size. Yani bu aracı aldık. Ayağımızı yerden kesin diye aldığımız bir araç yani bu. Japonya'da. 2016 model Nissan Note. Araçta şerit takip sistemi var. Ve ön arka kamera sistemi var. Yani 3 boyutlu kamera sistemi var. Yani park ederken falan görebiliyorsunuz. Sensör var. Araç park sensörü var. Sonra ve öndeki aracı takip özelliği var. Öndeki aracı takip ediyor. Bu özelliklerin içinde 2016 model ve 62.000'de şu anda araç. 62.000'deyken aldık. Aracı 70.000 liraya aldık abi. Şaka gibi değil mi? Yani 2.500 dolar aldık. 2.500 dolar aşağı yukarı 70.000 lira yapıyor. İçinde yine krema var, bak görüyor musun? Kremalı. 70.000 liraya aldık aracı abi. Lastikler falan yepyeni. Benim Antalya'daki aracımı size şimdi göstereceğim. Bak görürsünüz. Antalya'daki aracımı göstereceğim. 2004 model Daihatsu YRV'ydi. Daihatsu YRV ve 165.000'de falandı araç. Aracı aldığımda ben 12.000 dolara falan aldım yani. Dolara baz alırsak 12.000 dolara falan aldım. Satarken de 10.000 dolara sattım yani. 10.000 dolara çok yakın. Yani dolar üzerinden ben almıştım. Dolar bozdurmuştum o zaman. O şekilde almıştım. Bu aracı da 2.500 dolara aldım abi. İnanabiliyor musunuz? Yani yani şu anda zaten bu aracın emsalleri Türkiye'de aşağı yukarı emsalleri yani 2016 Nissan Note görmedim de ben. Nissan Note görmedim. Micra falan var da bu aracın emsalleri 600-700 bin liradan aşağı değil yani Türkiye'de. Ben 70 bin lira aldım yani 10 katı daha ucuz oluyor Türkiye'de. Abi, ya 10 katı daha ucuz oluyor Japonya'da. Türkiye'de niye bu fiyatlar değil mi? Bilmiyorum. Nereye gidiyor bu ülkenin hali? Böyle bir şey yok. Öpeyim ağzından, ağzından bir öpeyim mi? Ben elini öperim Ağzından amca. öpeyim seni. Numara 70 metre denizin dibinde. Ben 2004 aracı ya buraya gelmeden önce 300 bin liraya sattım düşünün yani. Bu aracı 70 bin liraya aldım. Ve üzerine para kaldı. Bu parayla da istediğim şeyi yapabilirim yani. Ev tutarım, eşya alırım.
kalan parayla yani ev düzerim yani, anlatabiliyor muyum? Araç aldım, ekstra ev düzebiliyorsun yani bu paraya. Çılgınca. Şimdi size buradaki araç alış satış işlemlerinden bahsedeceğim. Birincisi, arabayı nasıl aldık abi? Biz şimdi Facebook Marketplace'te falan araç bakıyorduk. Yani Facebook'un satış yeri var ya. Orada araç bakıyorduk. Orada bir sürü araç tabii sorduk işte ne kadar olur bilmem ne falan filan. Yani Türk usulü böyle pazarlık falan yapmaya çalıştık. Bir sürü araba bulduk çünkü. İndirim yapmaya çalıştık, bazılarını yapamadık tabii. Sonra tabii bir akşam biz böyle orada ev bakıyorduk zaten biz. Zaten bir önceki videoda ev videomu biliyorsunuz. Şu yukarıda bir yerde görürsünüz. Natalie otobüste biz Natalie'nin arkadaşına dönerken birisiyle konuşuyormuş. O kişi de işte hani birkaç araba atmış Natalie. Natalie de işte bu aracı görmüş, beğenmiş. Adam demiş ki işte 380 bin yen. 380 bin yen işte aşağı yukarı 2500 dolara falan geliyor fiyat olarak. 70-75 bin lira arası falan. Natalie demiş de, Natalie de işte bana aldı işte bu araç güzel falan filan diye. Bu araca baktık ettik. Natalie dedi ki araca bakabilir miyiz? Adam dedi ki gelip işte yerinde görebilirsiniz. Yer de çok uzaktı bize, otobüste gitmek için çok uzaktı bize. Sonra Natalie işte demiş ki işte ben arabayı beğendim, almak istiyorum falan. Adam demiş ki işte bana, şimdi ben size zaten fotoğraflarını gösteririm nasıl konuştuğuyla ilgili. O zaman getireyim ben size, aracı alın demiş. Ben de onu bilmiyorum yani, aracı geldin elden böyle para verdin aldın, bu böyle bir işlem olacağını bilmiyorum. Sonra Natalie dedi ki adamlar gelecek, arabayı alacağız. Adamlar arabayı getirecek, arabayı alacağız. Dedim ki nasıl alacağız arabayı? Akşam vakti. Akşam saat 8 mi ne yani? Natalie dedi ki işte alabiliyoruz o şekilde. Ondan sonra bunlar işte satış için bir evrak hazırlıyorlarmış. Bu evrakla sen polis istasyonuna gidip o şekilde hani böyle işlemleri başlatabiliyor musun? Öyleymiş burada. Adamlar geldi abi. Ondan sonra araca baktım, temiz, güzel, bir sıkıntısı yok. Ondan sonra ama işte araçta bir sıkıntı var yani, böyle büyük de bu araç çok uzun süre yatmış. Bazı yerleri yosunlanmıştı aracın, yani böyle kaputta falan yosunlanmış yerler vardı, ben sildim aracı. Adamlar işte dedi ki parayı verin, aracı alın. Nasıl olacak ama bunlar? Yani Türkiye'de olsa hani bize deseler ki böyle bir şey, araç çalındı ama başımıza kalacak diye düşünürüz yani, anladın mı? Burada öyle değilmiş ki abi, burada istersen adamlar ekstra ücret karşılığında satış işlemlerini falan her şeyini hallediyor. İşte aracı senin üstüne yapıyor, ondan sonra sana geri veriyorlar. Bu da işte aşağı yukarı 3.000 lira falan alıyorlar yani, TL'ye karşılığı. 3.000 lira falan alıyorlar, evet. Yani 2.500-3.000 lira arası para alıyorlar bu işlemlere. Natalie dedi ki ben yapabilirim. Gerek yok. Ki adamlar sanıyor ki bizim hani evimiz var, adresimiz var, her şeyimiz var. Arabayı alıyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Bizim evimiz, adresimiz abi, hiçbir şey yok ki. Biz aracı aldık abi, parayı verdik adama. Ekstra bizden aldılar. 200 dolar para aldılar yani 6.000 liraya yakın. Ekstra para aldılar, hani biz aracı üzerimize alana kadar hani araçtan bir sıkıntı işte bir şey olursa falan filan kendileri garanti altına almak için böyle bir garanti parası aldılar yani. Kapora gibi. Ekstra arabanın parasını da aldılar tabii. Sonra biz aracı aldık abi. Polis istasyonuna gittik. Hani işte Natalie'nin eski bir adresi vardı burada, hani oraya göstermeye çalışacak. Ondan sonra gittik polis istasyonuna. Zaten orada şunu göreceksiniz, videoya paylaşırım. Merhaba, konnichiwa. Natalie desu. Öyle Şimdi polis istasyonuna geldik biz. Arabayı üstüne alınması için bu evrakları polis istasyonuna göstermesi lazımmış. Sonrasında onlar Natalie adına evrak hazırlayıp o evrakla da satış yerine gidip satışı üzerine alacak Natalie. Bu şekilde oluyormuş burada. Polis istasyonu burası. Natalie'nin arkasındaki yer. İçeride büyük ihtimal çekim yapamam. Polis istasyonunda bize dediler adres yerin olması lazım. Ondan sonra otoparkın olması lazım. Gelip otoparkı kontrol edeceğiz. Eğer otoparkta yerin yoksa yapamazsın, hani park edemezsin. Yani aracı alamazsın üzerine. Öyle bir şey yok yani. Sonra dedik ki tamam, araç park yeri bulmamız lazım. Araç park yeri bulmak için önce ev bulmamız lazım.
Ev bulduğumuz zaman da araç park yerli bir ev bulmamız lazım ki aracı üzerimize alalım benim. Şimdi polis istasyonundan çıktık. Bize şey dediler. Adres lazım. Şu anda bizim de adresimiz tam olarak olmadığı için ve park yeri lazım diyorlar. Hani adresin olacak ve adresinin orada park yeri olması lazım. Gelip kontrol edeceğiz diyorlar. O zamana kadar araba üzerine alamazsın diyorlar. Acilen hemen ev tutup evin adresini gösterip otoparkı kullanabildiğimizi gösterip o şekilde evrakları yapmamız gerekiyormuş. O şekilde göstermemiz lazımmış. Adresin olacak. Without adres you can't buy car. Or without otopark place. Yani adressiz ve otopark yerin olmadan araba alamıyorsun yani kısaca. Biz aldık arabayı ama üzerimize alamıyoruz. Natalie'nin arkadaşın evi siteydi. Hani misafir araç park yeri var ama orayı gösteremiyorsun ki. Misafir araç park yeri. Kendilerinin zaten bir tane araç park yeri var. Kendileri oraya park ediyor. Orayı da gösteremiyorsun. Natalie'nin eski ev adresini gösterdik. Dediler ki işte ev sahibinden kağıt getirmen lazım orada oturduğuna dair. Orada da oturmuyor ya artık Natalie. Sonrasında biz abi hızlı bir şekilde ev bulmaya çalıştık. O süre arabayı üzerine alamadı Natalie. Aşağı yukarı 15-20 gün neredeyse aracı üzerine alamadı Natalie. Verdik adama da işte 3.000 liraya yakın para, 6.000 liraya yakın para, adama da para verdik. Ondan sonra bekle yavrum, bekle yani. Ne olacak? Allah'tan bir evi bulduk. Bir araçlık park yerimiz de vardı bu evde. Ona ekstra biz şey veriyoruz, aylık para veriyoruz. Bu yani ev kiraladın, o park yerine de ekstra para veriyorsun yani. Burada aylık ödemeyle oluyor. İşte o sürede işte park yerimiz yok. Bu Natalie'nin arkadaşının yerinde de 2 saatten 3 saatten fazla park edemiyorsun. Hemen geliyorlar arabanın üzerine bir şeyler yapıştırıyorlar. İşte dame diyorlar. Burada dame diyorlar yasak diye. Yazıyorlar üzerine kocaman işte bir X işareti falan koyuyorlar. Ondan sonra işte misafir araç yeri burası. 3 saatten fazla durmayın gibisinden. Abi biz aşağı yukarı 2-3 hafta Natalie'nin arkadaşı 2 hafta arkadaşında kaldık. 2 haftada yani aşağı yukarı bir haftası araçla beraberdik. Her gün o otoparka koymak zorundayız. Bazen gidiyoruz ücretli otopark yerine koyuyoruz abi. Günlük 100-150 lira para veriyoruz. Şimdi gece saat 11 ve ben dışarıdayım. Ne için? Arabayı park etmek için. Natalie'nin arkadaşında kalıyoruz biliyorsunuz. Arabayı otoparka koyamıyoruz. Ziyaretçi yeri var ama yasak. Yani burada Japonya'da otopark muhteşem önemli bir yer yani. Araç park yeri. Yani aracın varsa başın belada demek yani burada. Araç çok ucuz. Yani arabalar çok ucuz ama park edecek yerin yoksa sıçtın yani. Park edecek yerin yoksa araba bile alamıyorsun yani. Polis diyor ki park edecek yerin var mı? Nereye park edeceksin? Göster bize. Haritada göster, gelip kontrol edeceğiz. Yoksa arabayı satın alamazsın. İmkansız yani. Öyle diyorlar. Öyleymiş burada. Şimdi senin arkadaşın otobüsüne geldim. Şu hemen arkada bir yerde, burada bir yerde aracı park ettim. Açık otopark yeri var. Günlük aşağı yukarı 4 dolar yani 90 lira falan günlük vermen lazım aracın varsa. Abi çok acayip ya. Burada araçları her araç için bir tane yer var. Burada bu şekilde park edebiliyorsun abi. Çok çılgın ya. Harbiden çok çılgın ya. Her araç için sadece bir tane yer var. Öyle yapmışlar. Arkadaşım bu sitede oturuyor. Ziyaretçi yerine koyduk. 2 saatten fazla normalde almıyorlar. Biz ne yaptık? Tabii bir gece boyunca koyduk. Şansımızı denedik. Üzerine kocaman yazı yazmışlar. Dame diye, dame. Dame demek. Yasak. Yasak. Yasak da boş duruyor. Niye yasak yani? Misafir gelmişiz. Gelen zaten 4-5 gün durup gidecek. En fazla yani. Biz de buraya geldik 4-5 gün durup gideceğiz. Derdiniz ne? Bırakın geçelim. Park edelim yani. Abi Türkiye'nin o yönünü seviyordum ya. Sokağın ortasına koy abi gitsin. Çok kral, tertemiz. Burada sıçandı abi. O kadar çok kötü ya. Araç aldık abi. Başımıza bela oldu. Yapamıyoruz. Aracı üzerimize alamıyoruz.
Park edecek yer yok. Japonya'da park çok büyük bir problem. Gerçekten çok büyük problem. Bu arada biraz hastayım, kusura bakmayın, tutuyorum. Araç çok büyük problem çünkü park yeri problem abi. Araç çok rahatlık aslında, baktığın zaman araç çok rahat. Ve araçtan çok memnunum yani. Araçta yok yani özellikle. Bir sunroofu yok araçların. Her şey var yalnız. 2016 model bir araba yani. Sen git 2004 model arabadan yine 2016 arabaya bin. 12 yıl daha genç araba. Bagaj tarafında basıp açmada ve şurada da kamera var, görüyor musunuz? Aynanın altında kamera var. Şurada. Kumandasız giriş var burada. Burada basıyorsunuz, araç açılıyor abi. Sonra göstereyim bak. Şerit takip sistemi var. Sonra araç öndeki araç takip sistemi var. Auto start stop özelliği var. İşte kaydırmaz özelliği var. Cam buradan ayarlanıyor. Ha bu aynaları açıp kapatmak şöyle. Otomatik. Çocuk kilidi var falan. Arka koltuklarda da ve araçta double tape var. Otomatik araç. Double tape, klima, buz. Totoro oynuyor şu anda. Auto start stop özelliği var. Kumandasız giriş. Buradaki artık yani Japonya'da artık bütün araçlarda bu şekilde kumandasız giriş yapıyorlar. Şu şekilde. Yani isterseniz kumandadan da kilitleyebiliyorsunuz, isterseniz elle de dokunarak da kilitleyebiliyorsunuz. Yani kumandaya gerek kalmadı. Araç kumandasına gerek kalmadı. Torpido, çift torpido var. Biri aşağıda, biri yukarıda. Bu şekilde abi. Polise gittik. Bu evrakları verdik işte. Yani adam bize böyle kendi sattığına dair evrak veriyor. Biz de hani alacağımıza dair evrak hazırlayacağız. Polise verdik işte, adresi gösterdik bilmem ne falan filan. Hani buraya park edeceğiz arabayı bilmem ne. Ondan sonra bunlar işte kontrol edeceğiz. 3 gün içerisinde gelip evrağı alabilirsin buradan. Ya bu arada biz eğer arabayı aldığımız adama yaptırmak istesek diyorlar ki yani araba bizde kalması lazım. Bir hafta aşağı yukarı bekleme lazım. Bir hafta sonra arabayı alabiliriz. Bize de araba lazım. Hep bir yerlere gidiyoruz, ediyoruz falan. O yüzden dedik yani sen arabayı bize ver, biz hallederiz. Zaten Allah'tan almışlar zaten, yoksa adresimizde olmadığı için adamda kalacaktı araba öyle. Parayı da verdiğimizde kalacaktık yani. 3 gün sonra işte evrakları aldık. O araç satış yerine gittik. Araç satış yerinde de abi bir sürü işlem yapmam lazım. Oradan oraya, oradan oraya. Birden 10'a kadar masa var. Farklı binalarda. İşte birden seni gönderiyorlar 3'e, 3'ten 5'e, 5'ten 7'ye falan böyle gidip ve her yer abi Japon alfabesinde adını yazman lazım, adresini yazman lazım. İmza atma. Yani imza değil yani adını, adresini yazman lazım her yere. Her gittiğin yerde önüne bir kağıt koyuyorlar. Adını, adresini. Ondan sonra işte araç bilgilerini. Allah'tan araç bilgilerini yazıyor da böyle bu Japon alfabesinde bu kağıttaki o alfabetik şeyler sembollerle buradaki sembolleri karşılaştırıyoruz. Hani nereye ne yazmamız gerektiğini anlıyoruz o şekilde. Oradan işte bir gün boyunca aşağı yukarı neredeyse Türkiye gibi işte 4-5 saat sürdü yani satışı yapmamız. Sonra satışı yaptık abi. Üzerimize aldık aracı. Biraz zordu tabii yani. Dedim ki yani biz aracı alırken dolandırılıyoruz falan gibisinden gördüm yani. Ben dedim ki bizi kesin dedim dolandırıyorlar bile. Hani Türkiye'den geldik ama millet birbirini dolandırıyor abi. 3-5 lira için. Biz de öyle sandık yani. Ben de öyle sandım yine. Dedim herhalde dolandırılıyoruz yani. Allah'tan aracı aldık, hiç sıkıntı bela olmadı. Sonra adam bize parayı geri gönderdi. O şakara biz parayı adamdan 1,5 ay sonra falan geri almış olduk işte adamdan parayı. Bu şekilde Allah'tan sıkıntı olmadan hallettik. Şükür. Evet, neredeyiz? Kendi arabamızdayız. Arabamızda şimdi ev bakmaya gidiyoruz. Japonya'nın otobanı.
hala alışmaya çalışıyor Türkiye'den sonra. Türkiye'de direksiyon sağda olduğu için. Japonca navigasyonumuz var. Çılgın navigasyon. Hiç bok anlamıyoruz. Hava biraz soğuk. Sıcak kahve aldım. Bu kahve de burada şakal 30 liraya işte hem video çekiyorum hem otopark kullanıyorum. Park yeri de burası abi. Yani bak şu market. Biliyor musunuz? Şuradaki marketin abi olduğu yer. Bu marketten bir şey alıyorsun böyle. Ondan sonra markete şeyini kullan yani. Otoparkını kullan. Bu şekilde. Lütfen kanala abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bak şimdi size o makineleri göstereyim abi. Ya çok seviyorum. Her yerde var. Ve her yerdeki fiyatı da aynı yani. Bunlar iyice Japonlaşmış bak. Böyle kafasını eğiyorlar. Konnichiwa, arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ya bili. Benim koyunum beni tanır. Benim koyunum beni tanır.